Herkese merhaba. Bu videomuzda istek üzerine drone beceri çip önceliklendirmesi nasıl olacak? Gelin hep beraber görelim. Genel bir yorum yapabilmek için bu durumu balinalara da ve orta seviye oyunculara da sorarak size genel kullanımın ilk görselini sunacağım ve daha sonrasında kendim ne sebeplerden dolayı farklı önceliklendirme yaptığımı açıklayacağım. Siz de bunlara bağlı olarak ya kendi önceliklendirmelerinizi yapabilirsiniz ya da genel kullanımları seçerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Tüm birlik türleri için önceliklendirmeler farklı olacak. Bunun sebeplerini de birazdan vereceğim örneklerle anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere uçak takımı için önceliklendirme bu şekilde ve gelin teker teker ne işe yaradıklarına göz atalım. Birinci önceliklendirmemiz uçak takımı için sol taraf ve burada şöyle bir şart bulunmakta. Drone bombalandığı takdirde arka sıra uçak kahramanlarınız %13 hasar artışı kazanır ve aynı zamanda hasar azaltması kazanıyorsunuz. Fakat bu sadece arka sıra kahramanlarınız için geçerli. Bunu aklınızda tutun. İkinci önceliklendirmemiz ise orta taraf. Bu da bize sadece savaş başlangıcında bir kalkan vermekte ve kalkan bittiği takdirde de hasar azaltma kazanıyorsunuz. Bunun detaylarını siz de ekrandan okuyabiliyorsunuz. Sizin de ekranınızda olacağı için detaylarını okumayacağım. Örnekler üzerinden detaylandırmalar yapacağım. Üçüncü önceliklendirmemiz ise üst taraf. Burada da şöyle bir şart bulunmakta. Drone bombalandığı takdirde diye bir şartımız bulunuyor. Ve buradaki tüm buff'ı tüm kahramanlarınız alıyor. Burada ön veya arka sıra diye bir detay belirtmemiş. Buradaki saldırı güçlendirmesi tüm kahramanlarınıza etki edecektir. Sonuncu dördüncü önceliklendirmemiz ise sağ taraf. Burada da defansif bir buff görüyorsunuz. Savaşın başında tüm kahramanlarınız %22, ön tarafı ekstradan %30'luk bir savunma güçlendirmesi kazanıyor. Bu önceliklendirmeyi birçok oyuncu yapıyor ve verim alıyorlar. Balinalara da sordum. Orta seviye oyuncular da aynı şekilde kullanıyor ve verim alıyorlar. Bu tabii ki de sizin dizilimlerinize bağlı değişebilir. Ben farklı önceliklendirmeler yapıyorum. Tank takımda da aynı şekilde farklı önceliklendirmeler göreceksiniz. Bunun sebebini örnekler üzerinden gelin hep beraber inceleyelim. Buradaki önceliklendirmeleri göreceğiniz üzere tank takımında tamamen farklı bir önceliklendirme sıralaması görüyorsunuz. Uçak takımında sol taraf birinci öncelikken burada sonuncu önceliğiniz oluyor. Bunun bir sebebini gelin bir örnek üzerinden size göstereyim. Soldaki dizilimi görüyorsunuz. 3 savunma kullanılmış. Asıl amacımız Kimberley'i buslamak. Arka tarafta hiçbir şekilde saldırı yapan bir kahramanımız aslında bulunmuyor. Marshall kahramanımız var. O da support, destek kahramanı olarak geçmekte. Tekrardan sol taraftaki çipimize bakacak olursak eğer burada ne diyordu? Arka sıradaki kahramanlarınız hasar artışı kazanıyordu. Aynı zamanda hasar azaltma da kazanıyordu. Fakat arka sıradaki hasar artışından pek yararlanamayacaksınız. Arka tarafta saldırı kahramanınız dahi yok. Buradaki tek amacınız ön sıradaki Kimberley'e odaklanmak olduğu için önceliğinizin bu dizilimde sol taraf olması işinize yaramayacaktır. Bunun yerine buradaki amacımız Kimberley'i buslamak olduğu için genel bir buff olan ortadaki hasar azaltmayı kullanabilirsiniz. Amacınız zaten belli bir savunma yaratmak. O yüzden 3 savunma kahramanı kullanıyorsunuz. Bunun için de hasar azaltma veren, kalkan veren ortadaki çipimizi kullanabilirsiniz. Ve tekrardan savunmaya yönelik olan sağdaki çipimizi kullanabilirsiniz. Ve burada ekstradan bildiğiniz üzere ön sıradaki kahramanlar daha fazla savunma güçlendirmesi kazanıyordu. Bundan sonra da genel buff'ımız olan saldırı buff'ı üst taraftaki çipi kullanabiliyorsunuz. Son olarak da genel kullanımda da olduğu gibi sol taraftaki buff'ımızı açabilirsiniz. Bu demek olmuyor ki sol taraftakini hiç geliştirmeyin. Tabii ki de onu da geliştirin fakat önceliğiniz dizilimize bağlı olmalı ve birlik türünüze bağlı olmalı. Burada daha farklı dizilimler kullananlar olacaktır. Bu şekilde kullanmayıp benim tank takımı gibi kullananlar olacaktır. Gelin bir de benim tank takımım nasıl ve ne şekilde önceliklendirme yapmışız. Hep beraber ona da göz atalım. Solda görebileceğiniz üzere Statman kahramanımız 30, Kimberley kahramanımız 30 ve Kimberley ön dizilimde, Statman kahramanımız arka dizilimde bulunuyor. Benim bu durumda sol taraftakini geliştirmem ya da direkt olarak sağ taraftakini geliştirmem ikisine yönelik bir buff vermeyecek. O yüzden ben genel buff olan üstteki buff'ı geliştiriyorum. İkinci olarak da genel bir savunma almak için kalkan ve hasar azaltması için ortadaki çipime yöneliyorum. Ve son kısım için de genel bir önceliklendirme yapmıyorum. İkisini olabildiğince aynı anda götürmeye çalışıyorum.
İkisinin de yıldızını beraber arttırmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir öncelik vermiyorum. Kutu açtıkça zaten bu çipler düşmekte. Bu çipler düştükçe de geliştirmesini yapıyorum. Kanala destek olmak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Ve şu anda aktif olan Katıl üyelik sistemimize geçiş yapabilirsiniz. Katıl üyelik sistemimizde 4 farklı üyelik mevcut. Farklı farklı üyeliklerde farklı ayrıcalıklar sunuyorum. Hesap incelemesi isteyen kişiler SSR Elite üyeliğine katılım sağlayabilirler. Burada farklı farklı abonelikler mevcut. Hepsini incelemeyi unutmayın. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Ve son olarak füze takımı. Füze takımının da genel önceliklendirmesi bu şekilde. Diğer oyuncular bu önceliklendirmelerden yarar almış. Siz de bu şekilde önceliklendirmelerinizi yaparak yarar sağlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde füze takımı kullanmadığım için kendi örneğimi veremeyeceğim. Fakat dizilimize bağlı olarak önceki anlatımlarda olduğu gibi kendi önceliklendirmelerinizi yapabilirsiniz. Size direkt olarak soldaki çipi yükseltin demem yanlış olur. Tank örneğinde olduğu gibi eğer ki gidip herhangi bir şekilde buff alamayacaksanız soldaki çipi geliştirmenizin bir anlamı yok. Birlik türünüze ve diziliminize bağlı olarak bu önceliklendirmeleri yapabilirsiniz. Ve ne yapıyorsanız yapın sadece ana takımınızdaki çipleri yükseltmeye çalışın. Tüm çipleri yükseltmeye çalışırsanız çok fazla parça kaybedersiniz. Gereksiz yere ana takımınızın gücünden olursunuz. Balina değilsiniz. 3 takımınızı güçlendirmeye çalışmayın. Sadece hangi takıma gidiyorsanız yani ana takımınıza odaklanın. İleride takım değiştirmeyi düşünüyorsanız da bir süre bu kısmı bekletin ve takımı değiştirdikten sonra geliştirmelerinizi yapın. Çünkü bu kısmı düzeltmek gerçekten zor oluyor. Sizin için bayağı bir zaman kaybı olacaktır. Bu kısımda son olarak benim uçak takımı için önceliklendirmelerim. Ben tamamen saldırıya yönelik öncelik veriyorum. İkinci planda da savunmaya yönelik bir geliştirmem mevcut. Bunun bir diğer sebebi de kırmızı silahlarımdan kaynaklı yeterince defans aldığımı düşündüğüm için buradaki önceliğimi de saldırılara veriyorum. 13 tane kırmızı silahım var. Bunun da zaten önümüzdeki günlerde farklı bir videosu gelecek. Orada da detaylarını göreceksiniz. Belki yanlış düşünüyorumdur. Fakat şu ana kadar bir eksikliğini görmedim. Oradaki tüm kırmızı silahlarım defansif. Burada da önceliğimi saldırıya yönelik yapıyorum. Yeterince saldırı alabilmek için. O yüzden birinci önceliğim üstteki çip. İkinci önceliğim de soldaki çipten hasar almak oluyor. Ne olursa olsun UR çipleri kullanmanız gerekiyor. Mor çiplerinizin levelinizi arttırmanızın bir anlamı yok. Her türlü oranı daha düşük olmakta. Mor çiplerinizi de buradaki kısma basabilirsiniz. Hatta gelin biraz üretip elimdeki parçaları buraya harcayayım. Gördüğünüz gibi elimde bir miktar parça birikmiş. Bunların benim için bir önemi yok. Dördüncü takımda kullanmadığım için buraya herhangi bir yatırım yapmayacağım. Onun yerine direkt olarak bu parçaları buraya basacağım. Ve buranın levelini 600'e ulaştırmaya çalışacağım. Özetle hiçbir şekilde kimsenin dediği üstten başlayın, ortadan başlayın, soldan başlayın, en iyisi budur söylemlerine aldırış etmeyin. Araştırın, ne olduğunu iyice anlayın. Kendi diziliminizi, öncelik vermek istediğiniz şeyleri düşünün. Burada gösterdiğim birkaç örneği de kafanızda bulundurun. Benim de bazı yanlışlıklarım olabilir. Çünkü karışık bir konu. Anlatımı da bunun etkilemesi de benim için zor oldu. Farklı şekilde önceliklendirmeler yapanlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Fakat önceliklendirmelerinizi yazarken ne şekilde bir takım kullandığınızı, takım türünüzü, dizilimlerinizi ve özel silah seviyelerini gibi faktörleri de yazarsanız biz de daha net anlarız. Genel olarak kafanıza takılanları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolaştırmamı istediğim konuları yazarsanız bu videonun konusu gibi farklı bir videoya dönüşebilir. Yorumlarda görüşmek üzere.